Selam dostlar. Ormandayız. Ee, Günlerden bilgilendirme videosu. Bugünkü videomuzun konusu eski ruhsatların 31 Aralık'ta bu arkadaşlarım 31 Aralık'ta süresi doluyor ve yeni sistem bu kart tipi ruhsatlara geçmemiz gerekiyor. Bununla ilgili yaklaşık 2 yıldır hükümetimizin almış olduğu bir karar var. Eski ruhsatları yeniliyoruz ve artık her 5 yılda bir yeniliyoruz. Yivli tabanca ve tüfekler gibi. Biliyorsunuz bunları alıyorduk. Örnek veriyorum arkadaşlar. Bu dayımın ruhsatı. Dayımdan bana intikal eden tüfek. Şöyle anlatayım. Ruhsat tarihine buradan bakıyorum. Tarih 1995, 5. ayın 15'i. Biz bu tüfeği dayımızdan ne zaman aldık? Geçen ay. Yani devraldık. Arkadaş adam 25 yıldır ruhsat yenilememiş. Yani 29 yıldır. Devlet diyor ki hayır. Bundan sonra diyor her 5 yılda diyor bir yenileyeceksin. Kart ücreti ödeyeceksin, harç ödeyeceksin. Normalde bunlar için de o yasa geçerliydi. Ama ne oluyordu? 5 yıl sonra yenilemediğin zaman tüfeğin bulundurmaya düşüyordu. Yani bulundurma oluyordu. Evden çıkaramıyordun. Bulundurma ruhsatlı tabancalar gibi. Ormanda vesaire orada burada kullanamıyordun. Ama evinde bulundurabiliyordun. Herhangi bir cezası ya da herhangi bir sıkıntısı yoktu. Ama işte 2 yıl önce çıkan bir yasadan dolayı, hani hükümetimizin çıkarmış olduğu bir yasa neticesinde artık bu arkadaşı hani ben aldım eve bir yere attım, ben ölene kadar kalsın, öyle bir dünya yok arkadaşlar. 31 Aralık son gün, son bir ay, bilginiz olsun. Ruhsatlarımızı yenilememiz lazım. Ya da babamızdan intikal etti, devralmamız lazım. Ya da işte yaşı ilerlemiş olup ruhsat alamayanlar için işte kardeşidir, oğludur, yeğenidir devredebilir. Örnek dayım bu silahı daha kullanmak istemiyorum ben. Yenilemeyle de uğraşamam dedi. Yeğenim bunu alır mısın dedi. Ya zaten ben biliyorsunuz pompalı seviyorum. Klasikçiyim. Bu arada silah boş. Bilginiz olsun. Dipnot olarak ileteyim. Üzerimize devraldık. Devir işiyle yeni ruhsat çıkarmanın arasında hiçbir fark yok. Kullanmış olduğunuz evraklar ve materyallerin tamamı aynı. Onu da söylemiş olayım dipnot olarak. Ruhsat çıkarmak için ne gerekiyor arkadaşlar? En büyük sorunumuz sağlık raporu. Sağlık raporunu, tek hekim raporu yeterli aile hekiminden. Ama aile hekimleri takdir edersiniz ki risk almıyor. Bu arada çayımdan bir yudum alıyorum. Arkadaşlar tek hekim raporu normalde yeterli ama aile hekimleri riski göze almadıkları için sizi sağlık ocağına, efendime söyleyeyim psikiyatra ya da işte nörolojiye yönlendirebiliyor. Bu sefer ne oluyor? Farklı farklı hekimlerde uğraşıyorsunuz. Uğraşmak yerine benim size tavsiyem bu tip durumlarda İstanbul'da Beşiktaş Sayı Çiftçi, İstinye Devlet Hastanesi ve bildiğim kadarıyla Bayrampaşa Devlet Hastanesi bu raporlarla ilgili yardımcı oluyor. Yani gidiyorsunuz normal 8 hekime girip heyet raporu çıkartıyorsunuz ve ücretini ödeyip alıyorsunuz. Sağlık raporu, vergi borcu yoktur yazısı. Bunu da interaktif vergi dairesinden yani internet üzerinden çıkartabilirsiniz. Dilerseniz vergi dairesinden ıslak imzalı çıkartırsınız. O biraz süreç uzuyor. Siz orada bir yarım saat falan oyalıyorlar. İşte o evrak oraya gidiyor, buraya gidiyor. Ben sizin yerinizde olsam üzeri kare kodlu interaktif vergi dairesinden çıkartırım. 22A maddesi var orada. Özellikle ondan çıkartın. Diğerlerini emniyet kabul etmiyor. Ziraat Bankası'na gidiyoruz. 400 lira kart ücreti. 424 lirada tüfeğin ruhsat harcını yatırıyoruz. Toplam 824 lira Ziraat Bankası'na 2 ayrı makbuz şeklinde makbuzlarımızı alıyoruz. Yarım kapak dosya, 2 adet biyometrik fotoğraf, emniyete başvuru yapıyoruz ama E-Devlet'ten randevu almayı unutmayın. Yeni ruhsat için. Çünkü emniyet müdürlükleri artık ruhsat şubeler randevu ile çalışıyor. Randevu alıyoruz. Randevu oluşturup günümüz gelince gidiyoruz. Eğer babamızdan, amcamızdan tüfek devralacaksak ruhsat çıktıktan sonra ikiniz beraber gidiyorsunuz. Orada bir dilekçe yazıyorsunuz. İşte o diyor ki ben silahımı devrettim. Sen de devraldım diyorsun. Karşılıklı imza alıyorsun. Ondan sonra o yoluna gidiyor. Sen yoluna gidiyorsun. Dosyası oradaki birimde ise sorun yok. Ama başka bir yerden gelecekse dosyanın gelmesini bekliyorsunuz. Dosya geliyor. Silah sizin
zimmetinize geçiyor. Ondan sonra devralmış olduğunuz kişiden silahı devir almış oluyorsunuz. Gidip silah alıyorsunuz. Bu kadar basit. Eğer 31 Aralık'a kadar arkadaşlar bunu yapmazsanız babadan, dededen kalmış çok güzel tüfekler var. Çok nadide parçalar. Bazen emniyete gittiğim zaman, çünkü ruhsat şubede çok işim oluyor. Çünkü devamlı bir sirkülasyon var benim hayatımda. Silah geliyor, gidiyor işte vesaire. Bazen geliyor, bazen gidiyor. Görüyorum çok güzel tüfekleri hibe ediyorlar, atıyorum devlete. Ya hepsini üstümüze alacak halimiz yok. Öyle bir şey olsa bize bir tır lazım. O da mümkün değil. Arkadaşlar 31 Aralık'a kadar babadan, dededen kalan, amcadan kalan bu ruhsatları artık buna çevirmek zorundayız. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Yani şöyle anlatayım. Artık bu ruhsatı aldım ben. 30 yıl kullanacağım, 50 yıl kullanacağım, öyle bir şey yok. 5 yılda bir yenileyeceksin. Yenilemiyorsun, silah kullanmayacaksın. Kısa ve net. Evet dostlar, söyleyeceklerim bu kadar. Bildirimleri açmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlara içerik önerileri bırakmayı unutmayalım dostlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.